Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş çeyizlik patik modelimin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem ve pembe tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara kısa 2 şiş 20 santim boyunda. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Daha önce 5 şiş olarak yapmış olduğum modelimin talep üzerine böyle 2 şişini de yaptım. Bu yanlardaki çiçeklerimizi sonradan işledim hanımlar. Orta bölümde böyle fıstıklı ajurlu desenimiz var. Çok güzel, çok zarif bir model oldu. Baştan sona 2 şiş ile yaptım hanımlar. Kesinlikle patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Bu şekilde modelimiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlamak istiyorum. Pembe ipimizle başlayacağız. İpimin ucunda şöyle bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeği 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artırmalarımızı ön yüzde yapacağız hanımlar. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız sağ kenarda. Sol kenarda da son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Hemen yanına artırmamı yapıyorum. Şöyle bir adet ilmek attım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmayı yaptık. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmalarımızı sadece ön yüzde yapacağız hanımlar. Yine ilk 2 ilmeğimi öreceğim. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar daha öreceğim yine. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar 16 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemini hep 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. İlk 2 ilmeği bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Arka yüzde de artırma yapmadan ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Şimdi ben bu patiğimde hanımlar şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırdım. Modelime başladım. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmaları yapalım. Gelelim ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters örüp ön yüze geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Artık artırma işlemi yapmıyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örerken krem ipimi ekleyeceğim. Bir ilmek krem örüyorum. Burada hanımlar hemen şu krem ipimin ucunu pembe ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane düğüm attım buraya. Devamında ilmeklerimi bir pembe, bir krem. Bir pembe, bir krem. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Bir ilmek krem, bir ilmek pembe. Bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğim kremden geldi. Krem ipimle ördüm. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada pembe olan ilmeklerimi arka yüzde krem ipim ile ters öreceğim. Krem olan ilmeklerimi de pembe ile ters öreceğim. Yani ilmekleri şöyle yapıyoruz. Bakın pembe ilmeğimi krem ipim ile ördüm.
Krem ilmeğimi de pembe ipim ile bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe. Sonuncu ilmeğim krem denk geldi. Krem ipimiyle örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizin burnundaki bu desenimizi oluşturduk. Model kurmadan önce taban oluşturabilmek adına ilmeklerimizin tamamını krem ipimizle sıra sonuna kadar öreceğiz. Bu aşamada hemen şöyle pembe ipimi de keseceğim. Artık patiğimizin devamında krem ipimizle öreceğiz. Şöyle pembe ipimin ucunu da kremime bağlıyorum. Hanımlar, ilmeklerimizin tamamını, hepsini, pembe krem fark etmiyor, hepsini bu şekilde krem ipimizle sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de ters olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi krem ipimle ördüm ve geldim. Şimdi bajurlu modelimizi yapacağız hanımlar. Çiçeklerimiz patik bittikten sonra iğne ile işlenecek zaten. Öncelikle hanımlar, kenarda 8 adet ilmeğimi düz öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ördüm. Şimdi bu modelimizin sağında ve solunda birer ilmek tersimiz var. Şimdi bir tane ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. İlk modelimin tabanı içinde bu modelimiz 11 ilmekten oluşuyor. 11 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen yanına bir ilmek daha ters örüyorum. Modelimizin sağında ve solunda birer ilmek tersimiz vardı. Şimdi 7 ilmeğim kaldı. Sol tarafta, sağ tarafta 8 vardı. Solda 7 kaldı. Kalan 7 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenardaki 7 ilmeğimi ters örüyorum. Şu 7. ilmeğim. Bakın burada bir ilmek düzüm var. Bunu düz olarak öreceğim. Ön yüze bu ters olarak düşüyor. Modelimizin sağında ve solunda ters ilmeğimiz vardı. Ön yüzde. Ön yüze ters olarak düştü bu. Aradaki 11 ilmeğimi de yine arka yüzde ters örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Bakın burada da bir tane düzüm var. Düz ördüm. Kalan 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Hanımlar, modelimize başlayacağız. Ön yüzde, şimdi modelimizde 1. sıradayız. Modelde 1. sıra ajurlu modelimizde. Kenardaki 8 ilmeğimiz model bitene kadar düz olarak örülüyor. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8. Hemen yanında bir tersimi ters örüyorum. Şimdi modelimde 1. sırada yapacağım işlem şu. Bir ters ördükten sonra bir tane ajur yaptım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Sola doğru kesim yaptık yani. Yanına 3 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3. 3 ters ördükten sonra tam olarak bu bölümü yapıyoruz hanımlar. Tam ortaya bir ilmek düz örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek daha ters öreceğim. 1, 2, 3. Burada ilk başta ajur yapıp sola doğru kesim yapmıştık. Burada da hanımlar sağa doğru kesim yapacağız. İlk 2 ilmeği şöyle içeriden girip de sağa doğru kesim yapılabilir ama ben öyle zorlandığım için ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıp ikisini birlikte keserek ördüm. Bakın sağa doğru kesimimi yaptım. Ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizin 1. sırası böyleydi. Arka yüzdeyim hanımlar. Modelimizde 2. sıradayız. Kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim öncelikle. 4, 5, 6, 7. Bakın hemen yanında bir düz var. Bunu düz örüyorum. Ajur yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Bakın burada bir tane daha tersim var. Ters ördüm. Hemen şurada 3 ilmek düzümüz var hanımlar. Bakın 3 ilmek düz. 3 tane düz örüyorum. Şu 1, şu 2, 3. Tam ortada bir tane tersim var. Yanına 3 ilmek daha düz öreceğim. 1, 2, şu 3. düz ilmeğim. Kesim yaptığım ilmeğimi ile ajur ilmeğimi de
arka yüzde ters ördüm. Yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Kenardaki 8 ilmeğim ters olarak örülüyor. Arka yüzde ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Geri döndük. Ön yüzde 3. sıradayız hanımlar. Kenardaki yine 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5, 6, 7, 8. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Bakın burada bir önceki sıradaki ajur olan ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters ördükten sonra bir düz ördüm. Şimdi yeniden ikinci ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bakın bir düz kesim yaptığım ilmeğim, bir de ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek ördüm. Sola doğru kesim yaptık. Bu defa arada 2 tersim kaldı. 1, 2. Tam ortadaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanına da 2 tane ters ördüm. Şimdi bakın burada bir ters bir düz ilmeğim var. Burada da sağa doğru kesim yapacağız. Yine ikinci ilmeğimi alıyorum. Bu ters ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yanında bir ilmek düz ördüm. Bakın kenardaki ters ilmeğim ters örülüyor. Kalan 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzde 3. sıramızı bitirdik. Geri dönüyorum. Arka yüzde 4. sıradayız. Yine ilmekleri arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardaki 7 ilmeğimi öncelikle ters öreceğim. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Bakın burada 1, 2 ajurumu da ters ördüm. Yanındaki ilmeğimi de ters. 3 tane ters ördüm. Hemen burada 2 ilmek düzüm var. 1, 2. Ortada bir tane tersim var. Hemen yanındaki ilmek daha düzüm var. Bakın 1, şu ikinci ilmeğim. Yanına 3 tane daha ters örüyorum. 1, 2, 3. Kenardaki bir düz ilmeğim var şurada. Bunu da yine düz ördüm. Kalan 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. sıramız da böyleydi. Geri dönüyorum. Ön yüzde 5. sıradayız. Kenardaki 8 ilmeğim düz olarak örülecek öncelikle. 4, 5, 6, 7, 8. Yanına bir ters örüyorum. Bu aşamada hanımlar bir ters ördükten sonra 1, 2 ilmek düz ördüm. Hemen ardından bakın 2 tane ajurumuz var. Üçüncüyü yapıyoruz. İpimi şişime doladım. Burada bir düz bir de ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu defa bu arada bir ters kaldı. Bu bir tersi ters ördüm. Ortadaki bir düzü düz örüyorum. Hemen yanına bir tane tersimi daha ördüm. Bakın burada bir ters bir de düz ilmeğimiz var. Kesim yaptığımız ilmeğimiz. Yine sağa doğru kesim yapacağım. Bu düz ilmeğimi ters ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. Bir ilmek artırdım. Yanına 1, 2 ilmek düz örüyorum. Yandaki tersim ters örülüyor. Kalan 7 ilmeğim de düz olarak örülüyor. Bu 5. sıramızdı. Şimdi geri döndük. Arka yüzde 6. sıradayız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 7 tersimi ters ördüm. Bir düzüm var. Hemen yanına hanımlar 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Hemen şu yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Bakın bir tersim var. Ters ördüm. Gördüğüm gibi örüyorum ilmeklerimi. Hemen yanında bir tane daha düzüm var. Bunu da düz ördüm. Yanına 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Bu şekilde. Yanında bakın kenarda bir düzümüz var. Düz örüyoruz. İlmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Kalan 8 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde 6. sıramız da böyleydi. Geri döndüm. Ön yüzde 7. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda 4. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. Fıstığımızı da yapacağız hanımlar. Fıstığımızı da tığ ile yapacağım. Tığımı da hazırladım. Kenardaki 8 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tersimi ters ördüm. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. Bakın burada bir ilmek düz bir de ters ilmeğimiz var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın 4. ajurumuzu yaptık. 1, 2, 3, 4. Zaten model 4 ajurdan oluşuyor. Tam ortadaki ilmeğe bakın ortada bir düz ilmeğimiz vardı. Buna fıstık yapacağım. Fıstığımı da şöyle yapıyorum. Şu ilmeğimin içinden tığ ile şöyle uzunca bir ilmek çıkarttım.
İpimi tığıma doluyorum. Aynı yerden ikinci kez ilmek çıkartıyorum. İpimi tığıma doladım. Aynı ilmeğin içinden üçüncü kez ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. Aynı yerden dördüncü kez ilmeğimi çıkarttım. Bildiğiniz lif fıstığı gibi yaptık bunu. Sonrasında hepsini birden şöyle topluyorum. Aradaki ipin içinden de şöyle ilmek çıkartarak burayı böyle birleştirdim. Hanımlar, bu pomponumuz arkaya kaçmasın, önde güzel dursun diye şöyle yapacağım. Bakın, arkadan tığım ile giriyorum. Bu ilmeğimin içinden şöyle tığım ile bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Sonra bu ilmeğimi şöyle şişime takıyorum. Bakın, fıstığımı yaptım. Hemen yanında bakın bir ters bir de düz ilmeğim var. Burada yine sağa doğru kesim yapacağız. Düz ilmeğimi ters ilmeğimin hemen önüne getiriyorum. İkisini keserek ördüm. Bu sol kenara da hemen ajurumu yapıyorum. Bakın, buraya da dördüncü ajurumu yaptım. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir tersimi ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzde 7. sıramızı bitirdik. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde modelimizde 8. ve sonuncu sıradayız. Bu sonuncu sıramız oluyor hanımlar. İlmeklerimizi yine arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. 7 tersimi ördüm. Bir düzüm var, düz ördüm. Bu defa tam ortaya 11 ilmek ters öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın, fıstık yaptığımız ilmeği de ters ördük. 7, 8, 9, 10, 11. Yanında bir düzümü düz örüyorum. Kalan 8 ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüzde 8. ve sonuncu sıramı tamamlıyorum. Hanımlar, ilk modelimizi oluşturduk. İlk modelimiz bitti. Şimdi ilk modeli yaptığımız gibi yine aynı şekilde ikinci modelimizi de yapacağız. Şimdi hanımlar, ilk modelin aynısını tekrarlayacağız. 8 sırada bir aynı modeli tekrar yapacağız. Şöyle yine ilk modeli nasıl yapmıştık? İlk 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bakın, 5 oldu. 6, 7, 8. Yanına bir ters örüyoruz. Hemen ardından bakın ajur yapıyoruz. Öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyoruz. Sola doğru kesim yaptık. Yanına 3 ters örüyoruz. 1, 2, 3. Tam ortaya bir ilmek düz örüyoruz. Hemen yanına 3 tane daha ters örüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi de burada bakın 2 düz ilmeğim var. Bunları da sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Hemen ardından artırmamı yaptım. Yani ajurumu. Bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelde yine bakın birinci sırayı tamamladık. İkinci modelin birinci sırası. Arka yüzde ikinci sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. 7 ters ilmeğimi örüyorum. Yanında bir düzüm var. Bakın, artırdığım ilmekle kesim yaptığım ilmek 2 ilmeği ters ördüm. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tam ortada bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Tekrardan 3 ilmek düz öreceğim. 1. Bakın, ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Burada 3 düz var. Şu ikinci düz ilmeğim. Şu da üçüncü. Yanında bakın kesim yaptığım ilmek, artırdığım ilmek, ikisini ters ördüm. Kenardaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Yandaki 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelde ikinci sıramızı tamamladık. Ön yüzde 3. sıradayız hanımlar. Yine 8 ilmeğimi düz öreceğim. 6, 7, 8. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bir önceki sıradaki ajurumu düz ördüm. Hemen ardından artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Yanına 2 ters öreceğim. 1, 2. Tam ortaya bir ilmek düz örüyorum. Yanına 2 ilmek daha ters örüyorum. 1, 2. Şimdi burada bir ters bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi tersin önüne getirerek sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki sıradaki ajurum yine burada da düz örülüyor. Bir tersimi yine ters ördüm. Şişimdeki kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. sıramız böyleydi. Arka yüzde 4. sıradayız. İlmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz.
Kenardaki 7 tersimi yine ters ördüm. Yanında bir düzüm var, düz ördüm. Bu sıramızda buraya 3 tane ters öreceğim. 1, 2, 3. 2 tane düz ilmeğim var burada. 1, 2. Ortadaki bir ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanına 1, 2 tane daha düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bakın gördüğümüz gibi örüyoruz arkada. Bir tane düzüm var burada. Bakın şeklimiz de belli zaten. Kalan 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. sıramızda böyle. Geri dönüyoruz. Ön yüzde 5. sıramızdayız hanımlar. 3. ajurumuzu yapacağız. Yine kenardaki 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8. Bir tersimi ters ördüm. Bu defa hanımlar 1 ve 2. 2 ilmek düz ördükten sonra ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Bu arada bu defa bir tersimiz kaldı. Bunu yine ters ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanına bir tane daha ters ördüm. Bakın burada bir düz bir ters ilmeğimiz kaldı. Sağa doğru kesim yapacağız. Düzümü ters ilmeğin önüne getiriyorum. İkisini keserek örüp ajurumu yapıyorum. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Bakın arada bir ters ilmeğimiz vardı. Ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 5. sıramızı tamamladık. Arka yüzde 6. sıradayız. İlmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 7 ilmeğimi ters ördüm. Bakın bir ilmek düzüm var, düz ördüm. Ardından burada hanımlar 3 tane ters ilmeğimiz var. 1, 2, bakın ajurumu da ters ördüm. 3, hemen yanında bakın bir ilmek daha tersim varmış. Şu 4. ters ilmeğim. İlmeklerin takip ederek düz mü ters mi olduğunu zaten görebilirsiniz. Hemen yanında bir düzüm var. Bakın bir tersim var. Tekrardan bir düzüm var. Burada 4 ilmek daha ters öreceğim. 1, 2, 3, 4. Arada bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Kalan 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 6. sıramızı arka yüzde tamamladık. Geldik ön yüzde 7. sıramıza. Sonuncu ajurumuzu ve fıstığımızı da yine yapacağız. Yine tığımı da hazırladım yanıma. Hanımlar yine bu aşamada kenardan 8 ilmeğimi düz örüyorum. Kafanız karışmasın diye ilk 2 modeli baştan sona göstermek istedim sizlere. 8 ilmek ördüm. Yanına bir tersimi örüyorum. Sonrasında buraya 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. 4. ajurumu. Bakın bir düz bir ters ilmeğim kaldı burada. İkisini keserek örüyorum. Tam ortadaki ilmeğime geldim. Fıstığımı yapacağım yine. Bakın yine bu ortadaki ilmeğimin içinden uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. 2. kez ilmek çıkarttım. Yine ipimi tığıma doladım. 3. ilmeğimi çıkarttım. Yine ipimi tığıma doluyorum. 4. ilmeğimi çıkarttım. Hepsini birden şöyle topluyorum. Şu aradaki ipin içinden girerek burayı birleştirdim. Sonra fıstık arkaya kaçmasın diye şöyle arkadan girerek tığım ile bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. İlmeğimi de şişime taktım. Tam ortaya yine fıstığımızı yaptık. Burada hanımlar hemen fıstıktan hemen sonra bir ters bir düz ilmeğimiz var. Yine düz ilmeğimi tersin önüne getiriyorum. İkisini keserek ördüm. Ajurumu yapıyorum. Bakın bu sol tarafa da 4. ajurumuzu yaptık. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir tersimi ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde ikili modelimizi yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. 8. ve sonuncu sıramız. İkinci modeli de böylece baştan sona birlikte yapmış olduk. Bir düzümü düz örüyorum. Bu sıramızda aradaki 11 ilmeğimi ters öreceğim. Bakın fıstık yaptığım ilmeğim dahil. Ama bunu da ters ördüm. Hepsini ters ördüm. Burada bir düzüm var. Düz örüyorum. Kalan 8 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda hanımlar
Gördüğünüz gibi ikinci modeli de tamamladık. Hemen şimdi ilk iki modelde olduğu gibi üçüncü modele başlayacağız. Aynı şekilde 8 sırada üçüncü modelimizi bitireceğiz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar üçüncü modeli tekrar göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü birinci ve ikinci modeli baştan sona gösterdim. Şimdi hep birlikte üçüncü modelimizi de ilk iki modelimiz gibi tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar. Üçüncü modelimi tamamladım ve geldim. 8. sırasını arka yüzde yaptım. Şimdi ön yüzdeyiz. Bilek ayrımını yapacağız. Fakat ön hazırlık olsun diye bilek ayrımına ilmeklerimizin hepsini ön yüzde sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak öreceğiz. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim gelelim hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi bilek ayrımımızı yapacağız. Bu aşamada şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 14 sağ kenara 14 sol kenar olacak şekilde şuralarda olduğu gibi ilmekleri ayıracağız hanımlar. Patiğimizin şu bilek bölümüne de buralara da ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada 14 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bilek ayrım bölümünde şu ikisini yer değiştirerek 14. ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi ilk 14 ilmeğimizi ördük. Saydığımız anda 4, 8, 12, 14. Bu sol kenarda da 14 ilmeğimiz kalıyor. Öncelikle hanımlar biz bu sağ kenarımızı yapacağız. 7 kişiniz varsa benim gibi böyle ilmekler sol tarafta 14 ilmek şişte bekleyebilir. 7 kişiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını da önleyebilirsiniz. Ben bu aşamada şöyle 7 şişimi alıyorum. Geri dönüyorum. Öncelikle bu sağ kenarımızı yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız tam bu bölümde hanımlar ilk 7 ilmeğim haroşa. Bakın sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek haroşa düz olarak örülüyor. 6, 7. Bakın buraya bir diş haroşa oluştu. Bilek kenarına. Kenardaki 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece bilek bölümündeki haroşalar haroşa olarak örülecek. Diğer ilmeklerimiz de ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örülecek. Şimdi geri döndük. Yeniden ön yüzdeyiz. Kenardaki 7 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Şu 7. ilmeğim, kalan 7 ilmeğim haroşa yine düz örüyorum hanımlar. Hem arka yüzde bu haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenardaki ilk 7 ilmeğim haroşa, kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek düz örüyorum. 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şöyle ön yüzden baktığımız anda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimizin şu kenarlarına toplamda 14 sıra 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Hanımlar sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek yapın. Şöyle ki ayağınızın burnundan itibaren şu ucunu parmak uçlarınızdan itibaren tutacaksınız. Şöyle. Ardından şu kenarı bakın. Şu kenar bölümünü şöyle ayağınızın topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından sol kenara birlikte başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarını ördüm geldim 14 diş haroşa yaptım. Krem ipimi bu sağ tarafta bıraktım. Bu aşamada ilmeklerim kaçmasın diye şişimi açıyorum. İlmeklerin içinden tığ yardımıyla ip geçireceğim. Hani 7 kişiniz varsa burada şişinizde bekleyebilir hanımlar. Fark etmez fakat ben tabanımı örerken şişler kalabalık olmasın elime takılmasın diye böyle yapıyorum. Bakın farklı renkle şöyle minik bir ip taktım. Dediğim gibi maksat burada ilmekler kaçmasın. Bu ilmeklerimizi patiğimizin topuk bölümünde tekrardan kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi ipimin ucunu sağ kenarda böyle minik bir miktar bırakıyorum. Krem ipimi kesiyorum.
Şimdi hanımlar birlikte sol kenarı yapacağız. Öncelikle ipimi bu defa bilek ayrım yaptığımız yerden itibaren ekleyeceğim. Yine bilek bölümünde 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Bu sol kenarda kalan 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. İlk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Hemen 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunda şöyle kendisine bağlayayım. Sonradan burası sökülmesin, açılmasın. Patiğimiz sağlam olsun. 2 haroşamı ördüm. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4, 5, 6, 7 haroşamı ön yüzdeyim düz ördüm. Kalan 7 ilmeğim de yine ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de yine bu kenardaki 7 ilmeğimiz arka yüzde olduğumuz için ters örülecek. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimi de haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Sağ kenara ben 14 sıra haroşa yaptım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Şimdi hanımlar sizler de sağ kenara kaç sıra yaptıysanız sol kenara da aynı sayılarla yapın gelin. Ardından birlikte patiğimizin işlemelerini yapalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında yaptım geldim. İpimi bu defa yine haroşal tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Şimdi bu ilmeklerin içinden de şöyle farklı renkli bir ip geçireceğim. Sağ tarafta yaptığımız işlemin aynısını sol tarafta da yapıyoruz hanımlar. Şöyle. Yine şu ipimin ucunu da bağlıyorum. Krem ipimin ucunda kenarında küçük bir miktar bırakıp keseceğim. Hanımlar tam da bu aşamada çiçeklerimi işleyeceğim ben. Tabanı yaptıktan sonra da yapabilirdik çiçekleri, fakat böyle hani elimizi içine sokma gereği duymadan rahatça patiğimiz şöyle tek parça halindeyken işlemeler yapılabilir. Bunun için şu pembe ipimi şöyle şişlerimi kenara alayım. Şöyle pembe ipimi 1 metreden biraz fazla olacak şekilde iğneme taktım. Ucuna minik bir düğüm attım. Çiçeklerimin ortasına da şöyle birer tane pembe inci diktim. İnciniz yoksa dikmeyebilirsiniz ya da elinizde farklı renk inci varsa onu da kullanabilirsiniz. İncilerim de şu şekilde hanımlar. Boyutları şöyle yakından göstereyim. Şu boyutta böyle minik inciler. Tam olarak ölçüsünü milimini bilmiyorum. Patiklik inci. Şimdi tam olarak hanımlar şu bölümleri istediğiniz mesafeyi ayarlayarak yapabilirsiniz. Ben kenarlara böyle 5'er tane çiçek yaptım. Sizler dilerseniz 6, dilerseniz 4 tane, artık mesafeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tam olarak şu şekilde yaptım ben hanımlar. Hani arada bir ters ilmeğimiz vardı modele gelirken. Onun yanında 1, 2, 3 düz ilmek. Tam bu aradan şöyle girerek iğnemi çıkartıyorum. Tam bu şuradan. Bakın 1, 2, 3 düz ilmek hemen bu sağ tarafta kaldı. İğnemi oradan takıyorum hanımlar. Çiçeklerime başlayacağım şimdi. Tekrar aynı yere iğnemi takarak, ip çıkarttığım yere iğnemi takarak şöyle tam karşıdan, yan taraftan, bakın tam şu karşı taraftan 2 ilmek ileriden şöyle bakın 1, 2 ilmek ileri gördüğünüz gibi iğnemi çıkartıyorum. İpimi tam çekmeyeceğim hanımlar. Şöyle ipimi bırakıyorum. Bu ipin içinden iğneyi geçirerek şöyle bir dal oluşturuyorum, çiçek dalı. Bakın tekrar bu tepe noktasına aynı yere batarak iğnemi başlangıç yerinden çıkartıyorum. Bakın ilk dalımızı yaptık. Toplamda ben 5 dallı yaprak yaptım. Çiçek yaptım. Şurada şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5'li yaptım. Şimdi ikincisini yapacağım. Yine aynı yere iğnemi takıyorum. Bu defa bakın yan taraftakinin biraz üst tarafından iğnemi çıkartarak şöyle bu aşamada ipimi tam çekmeden şuradaki ipin içinden iğnemi çıkartarak burayı şöyle topluyorum. Tekrar tepe noktasına batıyorum. Aynı başlangıç yerinden iğnemi çıkartıyorum. Böylece hanımlar ikinci dalımızı da yapmış olduk. İpimi biraz fazla çektim. Şöyle düzelteyim. Bu defa üçüncü dalı tam tepeye çıkarak yapacağız. Aynı yere iğnemi batıyorum. Tam üst tepeye şöyle çıkarak iğnemi yukarıdan çıkarttım. Yine ipimi tam çekmeden şuradaki minik halkanın içinden iğnemi geçiriyorum. Tepedeki üçüncü yaprağımı da yaptım. Yine tepe noktasına aynı yere batarak başlangıç yerinden iğnemi çıkartıyorum. Bu defa
bu tarafa doğru kayacak. Modelli tarafa doğru kayarak dördüncü yaprağımızı yapacağız. Aynı yere batarak hafif sola doğru bakın. İğnemi yukarıdan çıkartıyorum. Bu halkanın içinden tekrar iğnemi şöyle geçirip dördüncü dal yaprağımı da buraya yapıyorum hanımlar. Tam çıkaramamışım. Şöyle iğnemi tam altından çıkarmam gerekiyordu şu şekilde. Tekrardan bu tepe noktasına batarak başlangıç yerinden iğnemi çıkarttım. Beşinci ve sonuncuyu yapacağım. Bunu da hanımlar şöyle tam bu tarafa doğru, modelli tarafa doğru karşıdan başlangıç yerine doğru yine iğnemi takıyorum. Bakın 2 ilmek ileriden şöyle iğnemi çıkarttım geri. Yine ipimi tam çekmeden şu halkanın içinden iğnemi geçirerek 5. yaprağımı buraya şöyle sabitliyorum. Bakın ilk yaprak desenimizi buraya böylece yapmış olduk. Şimdi tekrardan tepe noktasına batarak başlangıç yerinden iğnemi çıkarıyorum. Tam bu orta bölüme hanımlar incilerimi taktım ben. Şöyle bir tane incimi alıyorum. İğnemin içinden şöyle geçirerek. Dediğim gibi bakın burayı sade de bırakabilirsiniz inceniz yoksa. İlle de ince olacak diye bir kaide yok. Tekrar aynı yere şöyle batarak ipimi buraya sabitliyorum. Burası sıkı ve sağlam olsun diye hanımlar şuraya bir tane düğüm oluşturacağım. Bakın ipimi şöyle çevirerek şuraya şöyle bir düğüm oluşturuyorum. Bakın sıkıladım. İlk yaprağımızı yaptık. Aynı iple toplamda 5 tane yapacağız. Bir miktar daha üste çıkarak dediğim gibi bu aralıkları siz kendiniz istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Yine bakın bir miktar yine üst bölüme çıkarak şöyle ikinci yaprağımı da buraya yapacağım hanımlar. Şöyle. Aynı işlemi devam ettireceğiz. Bakın bir üste çıkarak ipleri bu defa arkada çok gergin çıkarmayalım. Hafif arkada esnek kalsın. Bu şekilde hanımlar yapraklarımız yapılacak. Dediğim gibi ben bu kenarlara 5'er tane yaprağımı yaptım. Yapılışında sizlere burada bu şekilde elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Hem patiğimizin bu sağ kenarına hem de sol kenarına yan yana bakın. Bu şekilde çiçeklerimizi işleyeceğiz. Şimdi hep birlikte hanımlar çiçeklerimizi işleyelim gelelim. Hem bu sağ hem de bu sol kenara yapacağımız çiçek aynı zaten. Aynı çiçeği buralara işleyeceğiz. Çiçek işlemelerimizi yapalım gelelim, ardından patiğimizin tabanına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin çiçek işlemelerini bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi tamamladım geldim. Şimdi burundan başlayarak patiğimizin tabanını yapacağız. Başlangıçta şöyle minik pembe ipimiz kalmıştı. Tekrar pembe ipimi buraya bağlayacağım. Hanımlar patiğimize burundan 12 ilmek olarak başlamıştık. Tekrardan ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Şöyle bakın ilk ilmeğimizin geldiği yer şu bölüm. Bakın ipimizin geldiği yer. İpimizin geldiği yere şöyle girerek buralar kenarları biraz sık olduğu için tığ yardımıyla buradan ilmek çıkarttım. Şişime takıyorum. Sırasıyla hanımlar bu kenar ilmek yerlerine girerek başlangıç yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Burada 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim. 4. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ve bir ilmek hemen şu son kenar ilmek yerine girerek çıkarıyorum. 12. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu bölümde de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ilmeklerimizi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Geri döndük hanımlar. Bu aşamada artık ilmek sayılarımız artacak. Ve patiğimizin tabanı da üst bölüme eklenecek. Bunu da şöyle yapacağız. Bakın kenar ilmek yerlerimiz var yanlarda. Şöyle V şeklinde ilk kenar ilmek yerimiz burada görünüyor. Bakın sırasıyla şöyle kenar ilmek yerlerimiz var. Bu ilk kenar ilmek yerine yani bakın şu bölüme ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de sağ kenardan çıkarttım. 13 ilmeğimiz oldu. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkaracağız. Şimdi şişimdeki 12 ilmeğimi de sıra sonuna kadar ön yüzdeyim düz olarak öreceğim.
Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi de bakın bu sol kenarda sıradaki kenar ilmek yerim ilk şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir de buradan ilmek çıkartıyorum. 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bakın sıradaki kenar ilmeklerim bir önceki sırada buradan ilmek çıkartmıştık. Şimdi şuraya giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden şöyle bir adet ilmek çıkarttım. 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek çıkarttım hanımlar, 15 oldu. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Sonra da sol kenardan ilmek çıkaracağım. Böylece 16 ilmeğimiz olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine burada da sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin burun kısmı bu şekilde yapılacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerlerini girerek bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. İlmeklerimiz artacak. Biz bu işlemi hanımlar patiğimizin burun kısmında bu pembeli yere kadar, buralara kadar devam edeceğiz. Şişimizde 28 ilmek olana kadar, diğer üst bölümü de 28 ilmek olarak yapmıştık. Tabanda 28 ilmek olacak. Şimdi 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin burun kısmını tamamladım. Geldim, 28 ilmeğim oldu. 27. ilmeğimi sağ kenardan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Artık 28 ilmek üzerinden patiğimizi yapacağız. İlmek artışı olmayacak. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şimdi böylece kesim yaptım. 27 ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu aşamada sıradaki kenar ilmek yerine, bakın krem kenar ilmek yerine geldim. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oluyor. Bu aşamada hanımlar ön bölümde bir pembe bir krem olacak şekilde örmüştük. Tabanda da model bütünlüğü sağlansın diye aynı işlemi yaptım. Bir tane pembe ilmek çıkarttıktan sonra yanına bir ilmek de krem örerek devam edeceğim. Hemen buradaki krem ipimin ucunu da şöyle pembeme bağlayacağım. Şimdi hanımlar, ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz öreceğiz. Bir pembeyi çıkartmıştık. Bir krem ördüm. Yeniden bir pembe, kremin ucunu gizleyerek götüreyim. Bir krem. Bu aşamada ilmeklerimizi bir pembe bir krem olacak şekilde öreceğiz. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar bu işleme devam edeceğim. Bir pembe bir krem. Bir pembe bir krem. Bir pembe bir krem. Devam ediyorum yine. Bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğim de pembe denk geldi. Bu defa ön yüzde olduğum için düzden son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Sıradaki kenar ilmek yerim hanımlar. Şurada pembe kenar ilmek yerim var. Buraya giriyorum. En son pembe ile yapmıştık. Bu defa krem ipim ile buradan bir adet ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Bu aşamada pembe olan ilmeklerimi krem ipim ile, krem olan ilmeklerimi de pembe ipim ile arka yüzde ters olarak örüyorum. Bakın sırada pembe ilmeğim var. Krem ile örüyorum. Krem ilmeğimi de pembe ipim ile. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde bir pembe bir krem olacak şekilde örüyorum. Bir pembe bir krem. Bir pembe bir krem. Ve bir pembe bir krem. Böyle devam ediyoruz. Şöyle bir pembe bir krem. Bakın son 2 ilmeğimiz kaldı. Pembe denk geldiği için son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keserek ördüm. Geri dönüyorum. Bu defa kremimi alıyorum. Krem ile devam edeceğiz hanımlar artık. Burada bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz şurası. Buraya girerek bir adet ilmek çıkarıyorum.
Artık hanımlar pembemizi kullanmayacağız. İlmeklerimizin hepsini artık krem ipimizle öreceğiz. Pembemi keseceğim. Devamında artık tamamen krem ipimizi kullanacağız. Hemen şöyle pembemi de çekip kaldırıyorum kenara. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi yine krem ipim ile sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın pembemin ucunda gizleyerek götürdüm. Düz olarak örüyorum hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeğimizi düzden keseceğiz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi tersten keseceğiz. Sonra da sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Böylece patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak örülmüş olacak. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim hemen burada. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum, yine arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak hanımlar, 28 ilmek üzerinden. Artık sade krem ipimiziyle öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmek yerimiz burada. Buraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Taban kısmı bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Aynı kenar ilmek yerinden 2 kere ilmek çıkarmayalım ya da kenar ilmek yerine atlamayalım. Eğer ki öyle yaparsak patiğimizin tabanı düzgün şekilde örülmez, yamuk olur. Bunu da belirteyim. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin tabanını 28 ilmek üzerinden son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünün son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm geldim. İlk ilmeğimi bu sağdan, ikinciyi de bu sol kenardan çıkarttım. En son burada kaldık. Şimdi topuk bölümüne geçeceğimiz için ipime takılı olan 14 ilmeğim vardı. Bunu şöyle şişime aktaracağım. İpimi çekip öyle de aktarabilirdim fakat ilmeklerim kaçmasın diye böyle takacağım sırayla. Ve ipimi de çekiyorum buradan. Buradaki ipimin ucunda şöyle düğüm atacağım hanımlar. Sökülmesin patiğimiz diye. Şimdi geri dönmeden buradaki 14 ilmeğimi de yine öreceğim. İpimin ucunda şöyle atlatarak gizliyorum arkaya. Şöyle. Bu şekilde hanımlar kenardaki 7 haroşama geldim. 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk 7 ilmeğim haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi yine düz öreceğim. Diğer ilmeklerimi de bakın arka yüzdeyim, ters olarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde sıra sonuna kadar ters öreceğim. Ardından diğer tarafta ipe takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize aktarıp onları da öreceğiz. Patiğimizin taban kısmında 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. İlmeklerin hepsi tek şişte toplanacak. Böylece şişimizde toplam ilmek sayısı 56 olacak. Bu şekilde. Öncelikle ilmeklerimi ters olarak örüyorum hepsini. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi buraya takılı olan 14 ilmeğimi de yine şişime aktaracağım. Çünkü bunları da öreceğim. Şöyle sırayla ilmeklerimi kaçırmadan dikkatli bir şekilde şişime alıyorum. İpimi çektim. Şöyle arka tarafa doğru, düğüm arkada görünsün. İpimin ucunu bağlayacağım buraya. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için haroşalarımı düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğimdeyim. Düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz şimdi. Ve bütün ilmekler tek şişte toplandı. Topuğumuzu keseceğiz. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20,
24. Yeri belli olsun diye de hemen şuradan bir ip geçireyim. 24 ilmeğe ayırdığımız yer belli olsun diye işte. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlıyoruz. Yine bu bölümde haroşalarımız 7 haroşamız haroşa olarak örülüyor. 7 haroşamı düz olarak ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için 7 ilmeğimi düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bakın geri dönüyorum. Tekrardan ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. örerken kesimimizi yapacağız. 7 tane ilmeğimi ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğime geldiğimde de şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. 1 ilmek eksildi. Şimdi kesimden sonra yine geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu işaretli yere kadar olan ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu kestim geldim. İpimi de artık çekiyorum. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Böyle. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topladım. 2 tane de sıkı zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Ardından da topuğumuza birlikte bakalım. Şöyle gizleyerek, sıkılayarak ucumuzu kaybediyoruz. Evet hanımlar, topuğumuz böyle. 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Çok güzel, şık, zarif bir patik oldu. Hemen görüntüsü de şöyle. 5 şiş patikten hanımlar, hiçbir farkı yok. Hemen manken ayağıma giydirip bir de öyle göstermek istiyorum sizlere. Ajurlu modeli olduğu için manken ayakta çok daha iyi gösterecekler kendini. 5 şiş patik seven ve yapamayan hanımlar için de çok iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Hem kolay, baştan sona da gördüğünüz gibi 2 şiş ile yapıldı. Çok şık, zarif, çeyiz içinde çok uygun. Evet, patiğimizin ayaktaki hali de yine bu şekilde birlikte yaptığımız modelimiz. Bakın, tabanımız, kenarlarımız
Bu şekilde. Topuğumuzu da yine göstereyim. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.